Biz güne tostla başladık. Tarık tostlarımızı yapıyor. Tarık sabah erkenden bir şeyler almaya gitti. Bamya almış bugün. Bamya yapacağım. Ateşim uyuyor gördüğünüz gibi. Çok tıkalıydı. Rahatlattım onu da. Burada limonumuz var. Limon söylemiştik bir de. Bir de Tarık'ın diyet menüsü değişti. Böyle çaylardan istemiş diyetisyen. Bunlardan aldık. Kayısılı Lipton Slim Plus. Yine kiraz saplı Slim Plus. Bir de yeşil çay. Limonlu yeşil çay. C vitaminliymiş bu da. Böyle. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir vlog başlatmak istedim. Atakuşumun saçları kesilecek. Evi, etrafı, her tarafı şöyle güzelce bir toparladım. Toparlamaya da devam ediyorum. Atakuşumun karnı acıktı. Ona mama yapacağım. Tatam maması burada. Birazdan şırıngaya çekeceğim. Bu arada şırınga sıkıntım hala devam ediyor. Hala gelmedi. Bir abla vardı, o gönderecekti. Onunla konuşacağım. Saatimiz kaç? Saatimiz burada 16:45. Ama ancak kendimize gelebildik. Sabahtan sürekli böyle bir uykum geldi. Uyku halindeydim. Sonra kalktım, yemekleri yaptım. Burada bamyam var. Bamya yaptım bugün. Yanında da şöyle bir çorbam var. Yani yemeklerimiz hazır ama daha yemeklerimizi de yemeyeceğiz. Önce Atoş'un saçı kesilecek. İçeri doğru Ateş'ime gidelim. Bakalım neler yapıyormuş. Hey man! Hey oğluşum! Ne yapıyorsun annem? Ne yapıyorsun annem? Selam baby. Bu ne yakışıklılık. Bunun tarzına bakar mısınız ya? Ne kadar tatlı, ne kadar yakışıklı bir çocuk olmuş. Yazdıkları da ne kadar güzel yakışıyormuş benim oğluma. Sıcaktan bunaldım arkadaşlarım de ya. Her tarafım böyle kaşınıyor sonra de. Çok çinelendim bunlara de. Tamam kızma anneciğim. Hadi üstünü değiştirelim mi Atoş'cuğum? Ya da üstünü değiştirmeyeyim ya. Banyoya sokarım direkt saçları yıkandıktan sonra. Üstündeki o kadar çok yakışıyor ki akışını almıştık. Ya Atoş çok tatlısın annem ya. Çok tatlısın anneciğim. Bir de saçlar kesilsin, rahatlasın, ferahlasın. Oğluşumu denize götürelim değil mi aşkım? Sözde Antalya'da yaşıyoruz. Bir kere bile denize gidemedik. Temmuz ayına geldik. İnşallah götüreceğiz Atoş'umu da denize. O da yüzecek. Kardeşleri gibi. Değil mi oğluşum? Değil mi annem? Değil mi kızım? Tontikim? Atoş. Hı? Güzel keselim Murat abi şimdi. Saçlar da çok güzel olmuş maşallah. Ya gidiyor. Atoş saçlar gidiyor, bebek saçlar. Yanlar kısa, enler uzun olur değil mi? Aynen. Enseyi kısaltacağım. Önleri hafif uzun bırakacağız. Tamam. Gitti kızlar saçlarım gitti. Kıyamam böyle sana. Tamam. Rahatlayacaksın ama Atoş. Bak kulağın içine giriyordu saçlar. Evet. Çok yakışıklı yapacak şimdi beni Murat abiciğim ya de. Vallahi çok yakışıklı olacağım arkadaşlarım de. Onun güzelliği yeter, güzelliği. Bak nasıl Boyu uzamış ama maşallah. Evet, kilo da aldı Atoş. Ha. Biraz daha küçüktü en son gördüğümde. Şöyle ben enseyi alabileceğim mi? Ha, şöyle öyle. yapacağız. Aynen. Tutmuyor kafasını, kesmeyin diyor. Ben de kızlara ne diyeceğim şimdi Murat abi ya de. Sana bir şey demesine gerek Tamam. Tamam, devam ediyoruz baby. Hadi bakalım. Ne oldu? Tamam, dur ben kafasını tutayım Murat abi, sen rahat rahat kes. Aynen. Sen ne kadar uslu bir çocuksun ya. Maşallah. Aferin sana. Aferin Ateş'e.
Kirpiklerin uzunluğu daha da belli olacak. Aynen. Saçlar uzun olunca belli olmuyor fazla. Of, çok yakışıklı oluyor Atoş. Hem de nasıl? Hem de nasıl olacak, hem de nasıl? Tipe bak tipe. Tamam bir şey yapmıyor. Korktu. Şimdi kafasında titriyor ya. Ondan. Belki aslında masaj gibi de geliyor olabilir. Bence rahatlıyor bak şu an. Aynen. Bak, rahatlıyor Hoşuna yani. gidiyor. Evet. Korkuyor da tabii. İster istemez. Çok güzel oldu. Ama çok yakışıklı olacak. Çok yakışıklı olacak. evet. Çok yakışıklı. Zaten güzelliğine güzellik katıyoruz işte. Oh mis. Ben böyle mi kalsa acaba? Dur, Çok tatlı biraz oldu. kısaltacağım. Yok şunu kısaltalım biraz. Yani. Gözüne geldikçe rahatsız eder onu. Biraz kısaltacağım. Benim saçlar gibi şekil oldu. Üstleri toplayabilirik. Ne oldu sana ya? Ne oldu sana? He? Ne yapıyor saçlar? Bak be çocuk rahatladı yani. Rahatladı tabii. Oo saçlar. Kaldırsana bir Murat abi. Tipe bak. Atoş. Eski Şey var ya, parçalardan he. kim kaldı? Tayfun. Tayfun. Sanatçı vardı ya. Ha şey oldu ya. aynen. Bir de Amerikalı bir komedyenler vardı. Evet, Atoş'un saçlarına bir bakın ya. Of, çok yakışıklı oldun Atoş. Eski bankçılardan kim kaldı arkadaşlar? Evet, gidiyor ve gidiyor. Gidiyor gönlümün efendisi. İyi kesti valla o makas. Bayram tıraşı bu. Bayram yakın ya. Ne bayramı? Kurban bayramı mı? Kurban Tamam, bayramı bayram geliyor. 23. Tamam. Murat abi İyi değil mi öyle? bayram masajı, masajı diyorum. Süremizde keselim Bayram bir kurban tıraşı. ya. Öne iyi değil mi? Evet iyi. Fazla. Güzel oldu Sen abi. yine şöyle hafif şöyle gaz tutarsın. Evet çok güzel oldu. Böyle de kaldırırım kızlara Çok- hava atarım Murat çok abicim rahat ya eder. de. Allah'ım. Dur fırçayla alalım. Çok tatlı olmadı mı? Ay çok tatlı oldu benim oğlum ya. Anam saçlarına bak Tarık. Ay Ceylan ilk defa mı tıraş ettiriyorsun? Sen küçüğü. bayağı gitti bak bu sefer. Çok uzun Ama ya. sıcak da rahat Sıcak eder. tabii canım. Tabii canım çocuk. Çok rahat eder. Bunalıyordu ya. İnsan duygulanıyor çok Bir de- saçını görünce. Biliyorsun vitamini, minerali saç alır. Öyle mi? Tabi. Vücuttaki vitamini çekiyor. Vücuttaki vitamini, mineralin çoğunu vücuttaki tüyler alıyor. Küçük yaşta çocuklar hep kısa keseceksin aslında saçlarını. Çünkü gelişimine bile engel. Doktorlar hep der tabii kız çocuk. Ben Sude'nin saçını hep kısa kestim. Şimdi uzatamıyor, alıştı kısa saça. Daha iyi. Bir de hem sinüzit falan oluşmuyor. Çünkü kurutmuyor bazen. Vücuttaki futbolcular mesela ağda yaptırır, Ben lazer sana bak, yaptırır. ben sana o yüzden diyorum Ceylan. Tamam değil mi? Çıkartıyorum Murat abi. Çıkartabilirsin. Şöyle. Bir güzel bir de duşa girer. Şey çıktı. Çıksın onu atarız onu. Tamamdır. Dünden videonun devamını getiremedim çünkü çok fazla yorulduk. Atoş'umun banyosunu yaptırdık. Şimdi göstereceğim size. O kadar yakışıklı oldu ki. Şimdi yakışıklılığına bir bakar mısınız abileri ablalar? Çok yakışıklı oldu benim oğlum ya. Atoş. O kadar tatlı oldu ki. Uyansın göstereyim iyice size.
Oh mis Atoş. Şu an keyfi yerinde, uyuyor. Uyumuşken de rahatsız etmiyoruz. Bu arada klima açık her zamanki gibi. Klimasız artık yapamıyoruz. Havalar inanılmaz sıcak ve Ata da artık alıştı. Şöyle bir sıkıntımız var. Maalesef ki klimadan dolayı tıkanıyor. Daha fazla balgam geliyor, kuruyor vesaire. Rahatsız oluyor. Ara ara ben geliyorum, kontrol ediyorum. Bir de öksürtme cihazını takıyorum. Bazen 5'e çıkabiliyor öksürtme cihazının sayısı. Öyle Ataş'ım burada uyurken biz de kahvaltıyı hazırlıyoruz Tarık'la birlikte. Kamera bizim elimiz ayağımız oldu gerçekten, şu aldığımız. Buradan da göstereyim şu kameramız. Biz içerideyken, dışarıda ben otururken, balkonda ya da ne bileyim çamaşırları sererken inanılmaz rahat oluyor ya. Bunu takıyorum. Balkonuma gidiyorum, oturuyorum. Eskiden şeydi, ya Ata uyanırsa, ya tıkanırsa, ya hasp edilmesi gerekirse vesaire diye çok korkuyordum. Ya tabii Ata cihazlara bağlı olmadığı için çok şükür kendi nefesini alabiliyor. Eğer hani pulse oksimetresi vesaire olsaydı cihaz zaten ötüyor. Çocuğun yanına direkt gidiyorsunuz. Ama hani bizim cihazlardan ayrı bir yaşantımız olduğu için çok şükür kamera bize gerekiyordu. Onun da aşağı linkini bırakırım. Bakabilirsiniz. Ben internetten aldım. Gayet de memnunum. Bir de kamerayla alakalı çok fazla soru geliyor. Instagram'da da takip edenler var, YouTube'u izleyenler var. Bu kameralarda çekim gücü çok önemli. Bunun bir muadili vardı galiba. Herkes işte onu da önerenler olmuş. Ama çekmiyor arkadaşlar. Yani siz burada çocuğu yatak odasına koyduğunuz zaman balkona çıkamıyorsunuz. Çekmiyor. Dıt 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 diye ötüyor. Onu kullanan arkadaşlarım var. O şekilde bir yorum aldığım için bunu aldım. Bunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bizim ev 3+1 kocaman, hangi gibi biliyorsunuz. Yani rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bitti mi? Yapalım mı? Bu döndürmeyi bir kere daha yapar mısınız Olur. hocam? Onu görememiştik. Evet, Tam Atoş'un döndürme öğretmeni mi? geldi. Böyle biraz önce elinizi döndürdünüz ya, ben korktum hani. Şey. Hop. Atoş! Allah! Allah! Oğlum korktu. Atoş! Ne yaptı öğretmen anneciğim ya? Korkuttu mu seni ya? Hop hop. Oğluşum! Bebeğim! Aşkım! Atoş! Uçtu. Aferin sana Atoş. Hadi dön anneciğim bir. Aferin Öyle sana. uçan Of, saçlara bak. Saçlara bak, ten ten. Hoppa. Aferin sana Atoş. Kalkalım mı bir daha? Çok güzel. Aferin sana Atoş. Yakışıklı. Yakışıklı. Tontim. Evet, Atoş'un dersi bitti. Şöyle son halini de göstermek istedim size. Saçları inanılmaz güzel oldu. Çok rahatladı. Kulaklarının arkasına giriyordu. Onu rahatsız ediyordu. Dün kulaklarını temizledim. Bütün bakımını yaptım. Ve çok tatlı bir cici giydirdim. Bugün de keyfi yerinde, dersini de yaptı. Ama hala uykusu var. Şöyle bir sıkıntı çekiyoruz. Fark ettiyseniz şöyle ağzında tortular kalmış. O maalesef ki onu çok rahatsız ediyor. Bakın şu anda da... Ne oldu anneciğim? Niye ağlıyorsun anneciğim? Boğazı kuruyor maalesef ki. Muhtemelen bir ventilatör bağlayıp nemlendirmem gerekiyor. Klima kurutuyor. Hava nemlendiricisi almamız gerekiyor bir de eve muhtemelen. Yani klimayı tek başına çalıştırdığımız zaman Ata çok rahatsız oluyor. Klimasız bir yerde ya da klimanın olduğu bir yerde de hava nemlendiricisi olması gerek. Atoş'cığım. Tamam anneciğim ya. Çok sıcak biliyorum. Tamam kuzum. Tamam aşkım. Balkona çıkacağız birazdan bize Atoş'u, değil mi anneciğim? Tamam anneciğim. Bu benim kuzum çok tatlı ya. Gerçekten sabah akşam ettik. Kaç günden beri inanılmaz yorgunum. Yani bir yorgunluk basıyor. Uykum geliyor. Bugün ilaç saatine geç kaldım uzun zaman sonra. Dün gece yine öyle. Yani saat yörüngem gerçekten şaştı. Çok uykusuzluk çekiyorum. Zorlanıyorum. Uyku problemi yaşıyorum bu aralar özellikle. O yüzden birazcık kendimi toparlamam gerekiyor. Böyle aralarda kendimi müsait hissettiğim zamanlarda uyumam gerekiyor.
Bu benim yaşadığım durum ne biliyor musunuz? Hani lohusa olursunuz. O süreçte bebek hiç uyumaz, uyutmaz sizi. Ya da bilmiyorum 3 aydan sonra, 4 aydan sonra artık onu hangi evrede yaşıyorsanız. Ben onu sürekli yaşıyorum ve o gerçekten beni yoruyor. Öyle ki bu aralar yazın gelmesiyle birlikte bence sıcak bir de havalar bastırıyor. O yüzden biraz rahatsızım uyku problemi yaşadığım için. Ama bugün birazcık böyle bir tez canlılık geldi. Böyle ortalığı falan toparladım işte. Ufak tefek yapılacak işlerim vardı. Onları hallettim. Atanın işleri vardı. Onları hallettim. Birazcık çamaşırdır, kıyafettir. Yani işlerimi en azından halledebildim. Yarın da annem gelecek. Öğlene doğru da yardımcı olur inşallah. Ondan söyleyeceğim birlikte yapalım diye kalan işlerimi. Geçen sefer annem geldiğinde inanır mısınız 2 çamaşır sepeti sadece Atanın kıyafetlerini ütüledi. Benim yükümü o anlamda gerçekten annem alıp gitti. Çünkü ütü sorunsalı var bizim evde. Mecbur Atanın bütün kıyafetleri ütüleniyor. Buharlı ütü var. Daha önce göstermiştim zaten size. Arada bir onunla ütülüyorum çok zorluk çekersem. Ama ütü işine girdiğim zaman bu sefer kendi işlerimi halledemiyorum. Öyle bir süreçten geçiyoruz. İnşallah biraz daha kendimizi toparlarız. Aslı da kendimi toparlar. Bu arada ben geçen günlerde bir video çektim ya, ikinci bebekle alakalı düşüncelerimi anlattım size. Yani kimisi demiş ki işte bence çocuk yapma, Atay'la birlikte zor olacak. Kimisi demiş ki işte kayınvaliden ve annen yanındaysa korkma. Onlar sana yakın olacaksa bir şekilde bunun üstesinden gelirsin demişler. Ya bu inanın kişinin, ya bu bana göre değişir, sana göre değişir, ona göre değişir. Bu süreç çok bambaşka bir süreç. Hemen olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi hani bunu ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Her iki tarafta, yani anne de baba da karşılıklı oturup konuşması gerekiyor. İşte ben onunla ilgilenirsem sen onunla ilgilenebilecek misin? İşte bir kardeşi daha olursa yani senin sorumlulukların artacak, iş durumu vesaire. Bunların hepsini tek tek konuşmamız gerekiyor. Hemen çocuk yaptım öyle bir şey yok yani. Ki hani tutma ihtimali de belki yok. Tekrar kimyasal gebelik olabilir. Tekrar farklı bir sürece girebiliriz. Bu tamamen zamana bırakılmış bir şey. O yüzden zaman gösterecek. Sadece ben endişelerimi, korkularımı sizinle paylaşmak istedim. Benim gibi olan annelerin endişelerini, korkularını sizinle paylaşmak istedim. Aslında biraz da genelleme konuştum. O videoda da zaten söylemiştim. Bu tamamen genelleme arkadaşlar. Lütfen bunu sadece benim üzerimden yorumlamayın. Çok güzel mesajlar aldım. Mail kutum doldu bu mesajlarla ilgili. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Doktor önerisinde bulunanlar olmuş. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ama şu an dediğim gibi ben bu süreci yaşayabilmek için biraz daha düşünmem gerekiyor. Öncelik her zaman... Ay telefon çaldı. Tarık aradı da yemek hazır mı diye. Yani yemeği ısıttı mı dediğinden yemek vardı. Neyse öyle yani arkadaşlar. Öncelik bizim için Ata, her zamanki söylediğim gibi. Şu anda da Ata. Bu arada şunun da bilgisini vermek istiyorum. Biz artık öksürtme cihazını alacağız. Yalnız bu cihazlar gerçekten çok pahalı. 3500-4000 euro civarı. Biz bir kısmını işte toparladık. Geri kalan kısmın içinde valilik onaylı bir hesap açacağız. O hesap geldiği zaman da size bildireceğim. Oradan Ata'ya destek olabilirsiniz öksürtme cihazını alabilmesi için. Tabii bu cihaz hangisi olur bilmiyorum. Yani daha uygun fiyatlısı var, daha pahalısı var ama önemli olan Ata'ya uyumlu olanı. Şu anda iki cihaz arasında çok fazla bir fark görmüyorum aslında ben. Ama iyice bir araştırmak gerekiyor. Yani çok da maliyetli bir miktar olduğu için de inceleyip sık dokunmamız gerekiyor. Bunu kullandıktan sonra da çok rahatladı. Bunu fark ettim. Çünkü ara ara düşünsenize yutkunamıyorsunuz ve ciğerlerinize sekresyon yapışıyor. Biz bile öksüremediğimiz zaman ne kadar sıkıntı çekiyoruz ki Atay'ı düşünün. Her gün bunu yaşıyor bu çocuk. Bu cihaz onun için gerekli ve şart artık. Ciğerindeki o balgama, sekresyonu çekiyor. Hastane yatışları daha da azalıyor. Atanın yaşam kalitesi daha da yükseliyor. Eğer hani bu cihazı alırsak eğer biraz daha toparlanırız. Ata da toparlanır, biz de toparlanırız. Belki hani sürece girişimiz, belki bu buna vesiledir. Bilmiyorum. Hani bu süreci o şekilde rahat atlatabiliriz. İnanın hani Atanın daha rahat bir şekilde nefes alması için biz elimizden geleni yapıyoruz aile olarak. Yetemediğimiz yerde de mecbur hani bazı cihazları çünkü devlet karşılamıyor. Devlet tarafından alınmıyor. Mecbur valilik onaylı hesaplar açtırmamız gerekiyor.
Bunun da buradan duyurusunu yapmak istedim. Desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demek istiyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. En sonunda Ata kışımla kapatacağım. Ata, annem. Annem. Biraz önce ağladın, herkesin kafasına takılır şimdi. Ata neden ağladı diye. Öpeyim seni bir herkesin yerine anneciğim. Öpeyim mi be anneciğim? Seni çok seviyorum. Bir tanecik oğlum benim. Sizi de çok seviyorum abiler ablalar haydi. Sizi de çok seviyorum. Öpüyorum yanaklarınızdan. Yapıyorum abilerim ablalarım de. Oh kuzum benim.